içine at. Fiziksel konfigürasyon yok edilecek. Sinirsel konfigürasyon belki korunabilir. Ya ölüm ya da yaşam. Bana katıl. Güneş sistemindeki gezegenlerin uyduları arasında bir tanesi var ki milyarlarca yıldır kendi yörüngesinde sonsuz bir gazap içinde dönüyor. Hem bağlı bulunduğu dev gezegen Jüpiter hem de etrafındaki diğer devasa büyüklükteki uydular Io'yu sanki zincire vurmuşçasına kütle çekim kuvvetiyle parçalamaya çalışıyorlar. Başına gelenlere karşılık öfke kusmaya başlayan ve içten içe yanmaya başlayarak Güneş sisteminde dünya hariç hiçbir göksel nesnede görülmemiş volkanik patlamalar yaşayan Io, Jüpiter'in bilinen 95 uydusu arasında özel bir yere sahiptir. Çünkü takvimler 7 Ocak 1610'u gösterdiğinde İtalyan gökbilimci Galileo, o soğuk cuma akşamında Jüpiter'in etrafında dönen küçük yıldız Io'yu ilk kez gördü. Kalisto ve Europa ile birlikte. Birkaç akşam sonrasında ise aynı Jüpiter'in etrafındaki Ganymede, Güneş sistemindeki en büyük uyduyu görecek ve böylece Medici Yıldızlar adını verdiği göksel nesneler serisi tamamlanmış hale gelecekti. Galileo, Jüpiter'e en yakın uydu olarak gördüğü için Io'yu not defterine Roma rakamı ile 1 olarak kaydetti. Io'nun yüzeyine iniş yapabilmek için onu önce yakalamak gerekiyor. Çünkü saniyede 17 kilometre gibi çok ciddi bir hızla Jüpiter'in etrafında dönmekte. Bu hıza erişebilen en eski insan eli yapıtımız şu anda Voyager 1. O da uzun süre önce buraları terk etti zaten. Dünyadan ayrılalı 2 yıl 7 ay oldu ve buraya henüz gelebildim. Uyduya yaklaşırken ultraviyole ışığı devreye alıyorum çünkü yüzeyinin bazı yerleri görünür ışıkta o kadar parlak ki seçmek için gözlerimi kıssam dahi faydası olmuyor. Özellikle kükürt dioksitten oluşan atmosferi dünyaya göre oldukça ince. Bu sebeple uydunun yüzeyine inerken herhangi bir zorluk yaşamayacağım ama tüm yüzeyi saran 400'den fazla volkan her an sonumuzu getirmek için aşağıda hazır bekliyor olabilir. Io'nun epik volkanları Güneş sistemindeki başka hiçbir şeye benzemiyor. Benzemesi mümkün değil çünkü dünya dışında başka hiçbir göksel nesnede bu aktivite yok. Gezegenimizdeki volkanlar ile buradakiler arasında inanılmaz farklar var. Yüzeye indiğimizde bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Şu ilerisi sanırım güvenli bir bölgede. İniş noktamız orası olsun. Özel koruyucu kıyafetim olmadan yüzeyde canlı kalmam imkansız. Birkaç dakika dayanma şansım bile %0,002'lerde. Adımımı attığımda hissettiğim ilk etki yer çekimi. Daha doğrusu yer çekiminin zayıflığı. Burada kendimi hiç 75 kilogram gibi hissetmiyorum. Biyolojik değerlerimi kontrol ettiğimde ağırlığımın 13,7 kilogram olduğunu görüyorum. Şöyle ufak bir hesap yapsak, dünyanın yer çekiminin yaklaşık %18,3'ü kadar bir yerdeyim. O zaman yükseğe zıplayalım. Hesaplarım doğruymuş. Tam olarak 6,6 saniyede tekrar zemine indim. Neyse bu kadar eğlence yeterli çünkü zemin ara ara çok ciddi şekilde sarsılıyor. Sona ermemiş tektonik faaliyetler gerçekten çok güçlü ve ürkütücü. Yalnız bu faaliyetler dünyadaki gibi özellikle kıta kaymalarının oluşturduğu geleneksel depremlerden biraz daha farklı. Çoğunlukla volkanizma ve gelgit hareketlerinden kaynaklanıyor bu sismik hareketler. Volkanların oluşturduğu bir başka şey ise atmosfer. Ama zehirli olanından, fakat inanılmaz derecede ince bir tabaka halinde. Dünya atmosferinin yüzey basıncının en fazla milyarda biri seviyesinde. Tabii ki başrolde kükürt dioksit var, hem de en saf haliyle. Araya amonyak, oksijen, sodyum gibi bileşenler girmiş ama burada kaskımı çıkarıp derin bir nefes çeksem, ilk hissedeceğim burnumun en derinliklerine kadar yanma ve acıma hissi. Beraberinde boğazında yanma, derin derin öksürükler, hırıltılı solunum, gözlerimin yaşlar içinde direkt kapanması, baş dönmesi ve görüntü kaybı, hemen sonrasında mide bulantısı ile birlikte hızlı bir şekilde bilinç kaybı. O yüzden güzel kaskımı çıkarmadan önce bir kez daha düşünmem lazım. Bu arada burası inanılmaz soğuk. Güneş alan yerleri dahi buz kesiyor. Milyonlarca kilometre uzaklıkta olan güneş burayı ancak -148 santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Fakat Io'nun her yeri dondurucu soğuklukta değil. Buraya ateş ve buz diyarı denmesinin bir sebebi var. Etrafıma baktığımda onlarca volkan ufka doğru uzanıyor. Jüpiter buraya o kadar güçlü bir şekilde gelgit etkisi uyguluyor ki ortaya çıkan sürtünme kuvveti buranın iç ısısının ana kaynağını oluşturuyor.
Volkanların püskürttüğü lavlar saniyede 1 kilometreye ulaşan hızlarla gökyüzüne doğru yükseliyor. Fakat böyle bir sahneyi görebilmek için çok şanslı olmalısınız. Çünkü yüzeydeki 400 kadar volkanın sadece 150 tanesi aktif halde ve bunların ancak birkaç düzinesinde püskürmeler meydana geliyor. Yine de bu lavlar yüzeye ulaştığında sıcaklığı 1650 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu da burayı Güneş sistemindeki en sıcak cisimlerden birisi yapıyor. 50 kilometre kalınlığındaki Io'nun kabuğu Jüpiter'in çekimiyle sürekli kırılıyor ve lavları dışarı akıtıyor. Özellikle Güney Yarımküre'de sıcak bir bölge var. Dünyanın en büyük tatlı su gölü Superior Gölü'nden daha büyük olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyadaki tüm enerji santrallerinin toplam enerjisinin 6 katı kadar püskürmeler de yapıyor. Ama bu püskürmeler sırasında kesinlikle orada olmak istemezseniz çünkü lavlar bazen o kadar yükseğe çıkar ki 500 kilometreye kadar erişebilir. Hatta bu püskürmelerden birisine denk gelen dünyadaki güçlü bir teleskop buna tanıklık dahi edebilir. Volkan dediğimde aklınıza dünyadaki cüce olanlar gelmesin. Io'daki bazı volkanların yüksekliği, Everest'in yüksekliğini 2 kat aşıp 18 kilometreye erişebilir. Io, Jüpiter'e gelgitsel olarak kilitlenmiştir. Yani biz nasıl Ay'ın hep aynı yüzünü görüyorsak, Io'da bulunan birisi de Jüpiter'in hep aynı yüzünü görür. Bunun şaşırtıcı sonuçlarından birisi yüzeyin yükselmesidir. Öyle ki, gelgit etkisiyle dünyadaki sularda 2 metrelik yükselmeler meydana gelirken, Io'nun katı zemini Jüpiter'in çekimiyle 100 metreye kadar dikey olarak yükselebilmekte ve tepeler oluşturabilmektedir. Ve bu uydu yine Jüpiter'in etrafında dönerken Jüpiter'in manyetik alanı ile kesişir ve bu alan her saniye 1 ton maddeyi Io'dan çekip alır. Jüpiter'in güçlü manyetik kuvvet çizgileri aynı zamanda Io'yu bir elektrik jeneratörüne dönüştürür. Io kendi üzerinde 400.000 volt geliştirebilir ve bu da 3 milyon amperlik elektrik akımı yaratır. Bu ise daha sonra Jüpiter'in manyetik alan çizgileri boyunca geri döner ve Jüpiter'in üst atmosferinde yıldırım fırtınalarına neden olur. O gördüğünüz güzel görüntünün kaynağı işte budur. Ve Güneş sisteminin kutsal kasesi en büyük aktif volkanik gölü Loki Patera. 200 kilometre uzunluğunda, içi tamamen magma ile dolu ve etrafı sıcak lavlarla çevrili. Uydunun yaydığı ısının sadece %25'ini tek başına yayıyor. Gerçekten görülmeye değer bir göl. Göl kenarından baktığımda önümde sert, soğuk kükürt ovası uzanıyor. Cam kadar pürüzsüz, donmuş şekerleme kadar kırılgan, cehennem kadar soğuk. Yine alarmım çalıyor. Artık Io'dan ayrılma vaktim yavaş yavaş geldi. Aslında biraz daha kalabilirim ama daha önce yaşamadığım ve görmediğim bir olayla karşı karşıya kalacağım. Neler olacağını tam kestiremediğim için az da olsa içimde bir tedirginlik var. Geri dönüş yolumda kükürt çiçekleriyle dolu bir tarladan geçiyorum. Göz alabildiğine uzanıyorlar ve her biri avuç içi büyüklüğündeler. Oz büyücüsündekiler gibi. Kırılmış kükürtler de görüyorum her yerde. Yürürken çarpma kraterlerinin azlığı dikkatimi çekiyor. Güneş sistemindeki en az kraterli nesne. Io'daki tüm volkanik aktivite her 1000 yılda 1 metre kalınlığında yeni bir yüzey biriktiriyor ve yüzeyin tamamı neredeyse yeniden döşeniyor. Jüpiter, ufacık görünen güneşi artık yavaş yavaş kapatıyor ve gölgesi Io'nun üzerine düşmeye başlıyor. Güneş ışığında eksi 150 santigrat dereceye ulaşan sıcaklık şu anda hızlı bir şekilde eksi 168 santigrat derecelere düşüyor. Ve işte olmaya başladı. Atmosferi oluşturan kükürt dioksit, Jüpiter'in gölgesinde soğuğun etkisiyle donmaya başlıyor ve tüm atmosfer çökerek Io'nun yüzeyini olduğu gibi kırağa kaplıyor. Dünya zamanı ile 2 güne yakın bir süre bu derin karanlık ve ölümcül çöküş devam edecek. Belki evrenin başka hiçbir yerinde göremeyeceğim bu manzara karşısında öylesine derinden etkileniyorum ki. Sırt üstü yatıp üstüme düşen kükürt dioksit karlarını gözlerim dalarak izlemeye başlıyorum. Ta ki tüm bedenim donmuş gaz parçacıkları ile tamamen kaplanana kadar.